Herkese merhabalar. Pelin'in İlmek Evi kanalına hoş geldiniz. Bugün sizinle bu güzel çantanın yapılışını paylaşacağım. Yapılışı oldukça basit. Malzeme bilgisini birazdan diğer parçamda paylaşacağım sizinle. Şöyle detaylıca göstereyim. Bir de çantamı beğendiyseniz videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. Şimdiden yapacak olan herkesin eline, emeğine sağlık. Kolay gelsin. Hemen malzeme bilgisini paylaşayım. Ben elimde olan renklerle bir kombin yapmaya çalıştım. 3 milimlikte bir tığım var elimde. Hazırsanız hemen başlayalım. Ben şöyle yeşil ipimle başlayacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Bağlama zincirimi çekiyorum. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunun üzerine 29 adet zincir çekeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şöyle netleştireyim. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Evet, ben 29 adet zincirimi görmüş olduğunuz gibi çektim. Şöyle göstereyim. Şimdi bunun üzerine şu zincirimi tutuyorum. 3 adet daha zincir çekiyorum. Başımı doluyorum. Tuttuğum zincire, yani şöyle sayacak olursak 1, 2, 3, 4. zincirime batıyorum. Tekrar bakayım ben de. Evet. 4. zincirime batıp bir adet ikili trabzan yapıyorum. Şimdi aynı deliğe tekrar bir adet daha ikili trabzan yapacağım. Bu şekilde ilk köşe noktamı oluşturmuş olacağım. Şimdi bir zincir, başımı doladım. Yine 1, 2, 3 ve 4.'ye batarak tekrar bir 3 adet ikili trabzan yapacağım. Aynı deliğe tekrar bir adet daha ikili trabzan yapıyorum ve tekrar. Şimdi baştan söyleyecek olursak neler yaptık? 29 zincirimizi çektik. 29 zincirden sonra 3 adet daha zincir çektik. Başımızı doladık. 4. zincire batarak 2 adet ikili trabzan yaptık. Bir zincir çektik, başımızı doladık. Yine 4. zincire 3 adet ikili trabzan yaptık. Tekrar bir zincir, aralarda bir zincirimiz var. Bunu unutmuyoruz. Başımızı doladık. Tekrardan yine bakın 1, 2, 3 ve 4. zincirimize batacağım. Yine 3 adet ikili trabzan yapacağım. 1, 2, 3 ve 4. Tekrar bir adet zincir. Tekrar 4. zincirime bir adet ikili trabzanımı yapacağım. Sıramızın sonuna kadar bu şekilde ilerleyelim. Yani 4. zincirlerimize 3 adet ikili trabzanımızı yaparak ilerleyelim. Aralarda muhakkak bir adet zincirimizi çekmeyi unutmayalım. Sıranın sonunda tekrar görüşelim. Evet, görmüş olduğunuz gibi ben sıramın sonuna kadar geldim. Şimdi 2 zincirimi çektim. Başımı doladım. Şu son yaptığımız trabzan var ya, aynı ilmeğine batıyorum. 3 adet daha ikili trabzan yapıyorum. Birinciyi yaptım. İkinciyi yaptım. Ve 3. Şu an dönüşü oluşturmuş oluyoruz. Tekrar 2 adet daha zincir. Başımı doladım. Yine aynı noktaya 3 adet ikili trabzan yapıyorum. Şu anda köşe noktamızı tamamlamış olduk. Bakın bu şekilde. Şimdi bir zincir, başımı doladım. Şu altta görmüş olduğumuz trabzanlarımız var.
battığımız ilmekleri görüyorsunuz. Aynı noktalara batarak yine 3 adet ikili trabzanlarımı yapıyorum. Bir zincir, başımı doladım. Bir sonrakinin altına tekrar 3 adet ikili trabzanımı yapıyorum. 1 2 3 bir zincir, başımı doladım. Tekrar trabzanımın altındayım. 1 2 ve 3. Şöyle göstereyim. Bakın. Görmüş olduğunuz gibi alt tabanı bu şekilde oluşturmuş oluyoruz. Şimdi şu sıranın sonuna kadar gelelim. Sıranın sonunda nasıl bir işlem yapacağız onu göstereceğim. Evet, ben sıramın sonuna kadar geldim. Bir zincir çektim, başımı doladım. Şu ilk başta yapmış olduğumuz 3 adet trabzanın hemen ilmeğine, yani aynı noktaya batıyorum. 3 adet ikili trabzanımı yapıyorum. 2 zincirimi çektim. Başımı doladım. Aynı noktaya tekrar 3 adet ikili trabzanımı yapıyorum. İki zincirimi çekiyorum. Hemen şu, bakın şu ilk yaptığımız üçlü trabzan. Orada başlarken 3 zincir çekmiştik ya. Hemen onun tepe noktasına batıyorum. İpimi kaydırıyorum. Yapamadım. Tekrar şuradan ilmek kaçırmışım çünkü, pardon. 2 zincirimi çektim. İlk çekmiş olduğum üçlü zincirimin tepesine battım ve kaydırmamı yaptım. Bir zincirimi çekip ipimi keseceğim. Bugün kameramda bir tuhaflık var. Netlemede sıkıntı çıkarıyor. Umarım anlayabilmişsinizdir. Umarım bir yer kaçırmamışımdır. Görmüş olduğunuz gibi tabanın ilk sırasını halletmiş olduk. Şimdi bir üst sıraya geçeceğiz. Bir üst sırada da yine köşe çalışmalarımızı yapacağız. Onun için farklı bir renk alacağım. Hemen şöyle şunu alalım. Şu ipleri de aralardan yürütmeyi muhakkak unutmayalım. Şimdi hemen şöyle şu köşeden ya da şu ipsiz köşeden başlayalım. Bakın şu iki tane köşe noktam var. Ben şu an şu köşeden başlıyorum. Şöyle biraz ipimi bırakayım. İpimi içinden geçirdim. Şöyle üstünden bir kere doluyorum. Daha iyi sabitlensin diye. Bir, iki zincirimi çektim. Başımı doladım. Aynı noktaya bir, iki. Bir zincirimi çektim. Başımı doladım. Bakın şu an artık trabzanların arasına yapıyorum. 3 adet ikili trabzan. 2 ve 3. Bir zincir çektim. Başımı doladım. Trabzanımın arasına geldim. 1 2 ve 3. Bir zincir çektim, başımı doladım. Trabzanımın arasındayım. Yine 3 adet ikili trabzan yapacağım. Bir zincir. Artık sıranın sonuna kadar bu şekilde ilerleyeceğiz. Her iki trabzanımın arasına 3 adet ikili trabzan yapıp bir zincir çekip baş dolayıp hemen diğer iki trabzan arasına geçeceğiz. Videoyu kapatmayacağım. Köşe noktasına kadar neredeyse geldim zaten. Birlikte devam edelim.
Evet, köşeden önceki son trabzan aramdayım. Şimdi bir zincirimi çektim. Başımı doladım. Şu köşe noktasındayım, bakın. Geldim. 3 adet ikili trabzanımı yapıyorum. 2 zincirimi çektim. Köşelerde 2 zincirim var. Başımı doladım. Aynı noktaya tekrar 3 adet daha ikili trabzan yapıyorum. Aralarda bir zincirim vardı. Başımı doladım. Köşe noktasına geldim. 3 adet ikili trabzan yapıyorum. 2 zincirimi çektim. Başımı doladım. Aynı noktaya tekrar 3 adet ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir, başımı doladım. Şu ipimi de alttan yürüteceğim. Yine 2 trabzan aramdayım. 3 adet ikili trabzanıma devam ediyorum. 2 ve 3. Bir zincirimi çektim. Tekrardan 3 adet ikili trabzanımı yapıyorum. Evet, sıramın sonuna kadar yine alt sırada olduğu gibi her iki trabzan arama 3 adet ikili trabzan yapacağım. Bir zincirim var. Baş dolayacağım. Tekrar 2 trabzan arasına geçeceğim. Birkaç sıra bu şekilde ilerleyeceğiz. Renk değiştirerek. Ondan sonra daraltmalara başlayacağız. Hemen şu sırayı hızlıca göstereyim. 2 ve 3. Bir zincir. Şunu diğer boşlukta yürüteceğim alttan. İki, üç. Evet, yine köşeme kadar geldim. Evet, bakın köşedeyim. Şimdi buraya 3 adet ikili trabzanımı yapıyorum. Tekrar 2 zincir, başını doladım. 1 2 ve 3. Bir zincir, başımı doladım. İlk başlarken burada aslında köşemizin yarım ayağını, yani şu iki taneden bir tanesini yapmış olduk. Şimdi arada bir zincirimiz vardı. Başımı doladım. Aynı noktaya girdim. 3 adet daha ikili trabzanımı yapıyorum. Bakın görmüş olduğunuz gibi bir zincirimi çekiyorum. Başımı doladım. Köşe noktalarını bu şekilde bitirirseniz bir tümseklenme olmaz. Normalde 2 zincir çekiyorduk köşelerde bildiğiniz gibi. Ama kapamalarda sadece bir zincir çekip başımı doluyorum. Şu ilk çekmiş olduğum 3 zincir var ya. Onun tepesine battım. Çektim. Şu an tığımda 3 ilmeğim var. Üçünü birden çektim. Bir zincirimi çekip artık ipimi kesip diğer rengime geçiş sağlayacağım. Şöyle bir tık uzun kesiyorum. Bir sonraki sıralarda alttan yürütebilmek için. Evet, şu an ikinci sıramızı halletmiş olduk. Şimdi farklı bir rengimizi alarak üçüncü sıramıza geçeceğiz. Hemen şöyle yine şu taraftan başlayalım, daha kolay oluyor. Bakın iki köşemin arasına giriş yaptım. Şuradan ipimi aldım. İçinden geçirdim. İpimi üstten doladım. Bir, iki zincirimi çektim. Başımı doladım. Tekrardan. Evet, 3 adet ikili trabzanımı yapmış oldum. Başımı doladım. Şu ipi de şöyle yürüteyim. 1 2 ve 3. Şimdi
Bu bej renkli olan sıradan bahsediyorum. Alt sırada ne yaptıysak bej renkli sırada da aynı işlemi yapacağım. O yüzden göstermeyeceğim. Bütün trabzanlarımın arasına 3 adet ikili trabzan yapacağım. Aralarda bir zincirim var. Köşe noktamda 2 adet üçlü trabzanım var. Aralarda 2 zincirim var. Şimdi sıranın sonuna kadar altta yaptığımız tüm işlemleri yapın. Sıranın sonunda tekrar görüşelim. Evet, köşe noktama kadar geldim. Şimdi köşe noktamda 3 adet ikili trabzanımı yapacağım. İlmek kaçırdım galiba. Hemen düzeltelim. Evet. 3 adet ikili trabzanımı yapıyorum. İki ara zincirimi çektim. Daha doğrusu köşe zincirimi çektim. Tekrar aynı noktaya 3 adet daha ikili trabzanımı yapıyorum. Şimdi bir zincir baş doladım. Görmüş olduğunuz gibi katlar yani sıralarımız arttıkça şu köşe noktalarının dışında şu aralar da oluşmaya başlıyor. O yüzden buraya 3 adet ikili trabzanımı ekliyorum. Bir zincirimi çektim. Başımı doladım. Köşe noktama geldim. 3 adet ikili trabzanımı yapıyorum. Bir zincirimi çektim. Başımı doladım. İlk çekmiş olduğum 2 adet zincirin tepesine battım. Çektim. Tığımda 3 ilmeğim var. Üçünü birden çekip bir kapama zincir çekip ipimi kesiyorum. Evet, görmüş olduğunuz gibi bu sıramızı da bitirmiş olduk. Şimdi farklı bir renkli ipime geçeceğim. Yine bu renk ipimle de bu sırada ne işlem yaptıysam aynısını birebir yapıyorum. 2 zincir çektim, başımı doladım. Arkada kaldı Allah'tan düğüm. 1 ve 2. Şimdi bir zincirimi çektim. Yine aralarda yine 3 adet ikili trabzanımı yaparak devam edeceğim. Bu sırayı aynı alt sırada olduğu gibi dönelim. Köşe noktasına tekrar buluşalım. Evet, sıramın sonuna kadar geldim. 3 adet 3 adet ikili trabzanımı yaptım. Bir zincirimi çektim. Başımı doladım. Köşe noktamdayım. Yine 3 adet daha ikili trabzanımı yapıyorum. Bir zincirimi çektim. Başımı doladım. Başlarken çekmiş olduğum 2 adet zincirin tepesine battım. İlmeğimi çıkarıyorum. Şu an tığımda gördüğünüz gibi 3 ilmeğim var. Hepsini bir çekip bir bağlama zinciri ve ipimi kesiyorum. Evet, görmüş olduğunuz gibi artık bu sıradan sonra kesmelere başlayacağız. Kesme derken köşe noktalarında şurada yaptığımız 2 adet trabzanı 1'e düşürüp şu şekilde artık yavaş yavaş çantamızın kapanmasını sağlayacağız. Ben şimdi hemen başlıyorum. Şöyle şu rengimizi alalım bu sefer de. Şöyle yine başlayalım herhangi bir yerden. İp dolandı. Şöyle keselim, hemen uğraşmayayım. Evet. İçinden geçirdim. Şöyle üstünden attım. 1 2 zincir. Başımı doluyorum. Tekrar 2 adet daha ikili trabzanımı yapıyorum. Şimdi bir zincir, başımı doladım. Aradaki boşluğa geldim. 3 adet ikili trabzanımı yapıyorum. 1 2 3. Bir zincir. Diğer trabzan arasındayım.
Bir zincir. Şimdi bakın köşe noktama geldim. Bir zincirimi çektim, başımı doladım, köşe noktasındayım. Şöyle 3 adet ikili trabzanımı yapıyorum. Şimdi alt sıralarda her köşeye 2 adet üçlü trabzan yapmıştım. Şimdi artık teke düşürüyorum. Üçlü ikili trabzanımı yaptım, 3 adet. Bir zincirimi çektim, başımı doladım. Hemen yandaki iki trabzan arasına geçişimi yaptım. Tekrar 3 adet ikili trabzan. Sıramın sonuna kadar bu şekilde her trabzan arasına bir önceki sıralarda olduğu gibi 3 adet ikili trabzanımı yapacağım. Bakın şöyle dönmeye başladı bile yavaş yavaş. Şimdi sıramın sonuna kadar geleyim. Sıramın sonunda kapanışı da göstereyim. Ondan sonraki sıraları göstermeyeceğim. Bu sırada yaptığım tüm işlemleri bir sonraki sıralarda da aynı şekilde devam ettireceksiniz. Şunu da birlikte yapalım. Şunu da söyleyeyim hatta. Şimdi bütün trabzanlarımın arasına 3 adet ikili trabzanımı yaptım. Köşe noktasına geldiğimde 3 adet ikili trabzanımı yapıp bir zincir çekip başımı doluyorum. Hemen diğer trabzan aralarına geliyorum. Yine köşelerde bir adet yapacağım. Alt sırada 2 adet yapıyorduk. Artık bu sıradan itibaren bakın teke düşürdük. Şimdi sıramızın sonunda tekrar görüşelim. Evet, sıramın sonuna kadar geldim. Üçlü trabzanımı yaptım. Bir zincirimi çektim. Başımı doladım. İlk yaparken çekmiş olduğumuz 2 adet zincirimin tepesine batıp ilmeğimi çıkaracağım. Evet, 3 adet ilmeğim var zincirimde. Hepsini bir alıp bir zincir çekip sıramı kapatıyorum. Evet, şimdi şöyle göstereyim. Bakın 1 2 3 şöyle yapayım. 1 2 3 4. Şurası 4 sıra. Şurası 4 sıra. 4 sıramda köşe çalışmasını yaptım. İkili çalıştım şu köşelerde. 5. sıradan itibaren artık köşedeki çift çalışmamı teke düşürdüm ki şu kavisi kazanabilmek için. Şimdi bundan sonra 6 sıra daha bu köşelerde tek trabzan seti çalışarak devam edeceğim. 6 sırada farklı renklerde ya da dilerseniz siz tek renkte yapabilirsiniz. Tercih size kalmış. İlerleyelim. 6 sıranın sonunda tekrar görüşelim. Evet, ben şu an krem rengi alanımı bitirdim. Bir önceki parçada size 12 sıra falan yapabilirsiniz demiştim. Yanılmıyorsam tam işlem ortasında müşterim biraz daha uzun olmasını istediği için 21 sıraya kadar yükselttim. Yani şu krem rengi alanını saydığınızda 21 sıra yapmış oldum. Krem rengi alanımı bitirdim. Şimdi şu alt kısımda kullanmış olduğum renkli iplerden 3 adet renkli kombinledim ben. Onunla artık sap kısmına geçeceğiz. Şimdi öncelikle şöyle altını şöyle bir kontrol edin. Dümdüz olunca şöyle masama koydum. Şimdi sap kısmı için ayarlama yapacağım. Hemen şöyle köşe noktasına bakıyorum. Şurası 1 2 3 4 5. Şu 5.'ye bakın. 5.'ye geldiğinizde hemen şöyle plastik iğneler yardımıyla işaretlemenizi yapabilirsiniz. 1 2 3 4 5. Şu 5. kutu şöyle göstereyim. İğne tutacağımızı hemen bir önceki ilmeğine takacağız şuraya. Şöyle taktım. Şimdi diğer yandan bakıyorum. 1 2 3 4 ve 5. Hemen şuraya da bir tane takayım. Açamadım. Hemen şöyle tekrar sayalım, kafamız karışmasın. Bakın 1 2 3 4 ve 5. Şu 5.
hemen şu bir önceki ilmeğine takıyorum. Şöyle taktım. Evet, bakın bu şekilde askımı yapacağım alanları belirlemiş oldum. Şimdi hemen arkasını çeviriyorum. Aynı noktalara karşısına denk gelecek şekilde buralara da takıyorum. Bakalım neredeymiş? Şöyle tutalım. Bakın hemen şurada, hemen önündeki ilmeğime takıyorum. Saydığımda bakıyorum 1 2 3 4 tane boşluğum kalmış oldu. Bakıyorum, bakın eşit. Hemen diğer karşısına geçiyorum yine. Hemen onda da şuraya takıyorum. Evet. Tutucularımı taktım. Artık askı kısmına geçebiliriz. Hemen şöyle ben buna ne diyorlar? Yanık kiremit mi diyorlar? Turuncu mu diyorlar? Değişik değişik artık iplerin adı var. Şuradaki rengimi kullanacağım ilk başlarken. Hemen şöyle herhangi bir noktadan girişimi yapayım. Şöyle şuradan ipimi içerisinden geçiriyorum. İpimi bir tur etrafında döndürdüm. Bir adet zincirimi çektim. Başını doladım. Şimdi artık işlemim çakma trabzanlar. Şimdi ağzının şöyle hani geniş geniş yayık durmamasını istediğim için sadece 3 adet yaptığımız ikili trabzanlar var ya, bakın 1 2 3, bunların tepesine çakma trabzanlar yapacağım. Şu ara boşluktaki üzerinde bulunan ilmeklere yapmayacağım ki biraz yani daraltmaya çalışacağım ağzındaki, şöyle biraz ovalimsi dursun diye. Hemen başlayayım, ne demek istediğimi anlatayım size. Şu alttan diğer ipimi, renkli ipimi de yürüteyim. Başımı doladım. Hemen bakın ilmeğime battım. Artık 3 ilmeğim var tığımda. Bir kere de çekiyorum. Tekrar başını doladım. Bakın şu an ara noktasına batmam gerekiyor. Şu boşluğun üstündeki ilmeğe. Dediğim gibi onu yapmayacağım. Hemen şu 3 adet ikili trabzanın tepesine batıyorum. Çakmayı sık iğneme devam ediyorum. Bakın yine araya geldim. Yine arada herhangi bir işlem yapmıyorum. Direkt ikili trabzanlarımın tepesine batıyorum. Bu şekilde. Alttaki ipimi de bir hayli yürüttüm zaten. Hemen elimize dolanmaması için şöyle dikkatli bir şekilde ucunu kesiyorum. Evet, hemen devam edelim. Evet, askı yapacağım kısma geldim. Yine başımı doladım. Bakın ilmek tutucumun bulunduğu ilmeğe yine battım. Çakma trabzanımı yaptım. Hemen şöyle çıkardım. Şimdi 50 adet zincir deneyeceğim. Bakayım çanta sapım istediğim ideallikte olursa 50 zincirde bırakacağım. Siz daha uzun olsun isterseniz ya da daha kısa olsun isterseniz ona göre zincir sayınızı artırıp eksiltebilirsiniz. Ben dediğim gibi bir 50 adetle başlayacağım. Çok sıkı çekmemeye çalışın bu zinciri ama çok da bol çekmeyin ki üzerine sıkı iğne gideceğiz, yine çakma trabzan gideceğiz daha doğrusu. O zaman delikleri büyük büyük olur, kötü durur. Dediğim gibi çok bol da değil, çok sıkı da değil, orta ideallikte, hani şu ilmeklere battığınızda rahat ilerleyebileceğiniz bollukta ya da sıkılıkta diyeyim, çekmeye özen gösterin. Şimdi 3 adet çektim. 6 7 8 9 10. Evet, ben 50 adet şu an çektim. Bakıyorum. Bu çantada 50 adet bana göre kısa oldu. Şöyle 70'e çıkarıp tekrar bakıyorum.
70. Hemen şöyle 70'e bakıyorum. Evet, 70 sanki benim için ideal. Gayet iyi duruyor. Hemen şöyle diğer bakın ilmek tutucuma olduğu yere ilmeğe batıyorum. Hemen oraya bağlıyorum. Burada sık iğne yapabilirsiniz. Çünkü ilk başlarken iki ilmeği birbirine bağlayacağınız için belki çakma trabzan yapmanız zor olabilir. Hemen şöyle başını dolayarak çakma trabzanlarımı yapmaya devam ediyorum. Ta ki bir sonraki çanta sapımın ilmeğine gelene kadar. Videoyu kesmek istemedim. Zaten hızlı ilerliyor bu aşamada. O yüzden bu şekilde devam ediyorum. Zaten dediğim alana da yaklaştım. Evet. Son 2 ilmeğim kaldı galiba. Evet. Şimdi bakın diğer ilmek tutucumun olduğu ilmeğe batıyorum. Tekrar 70 tane zincirimi çekeceğim. 2, 3, 4, 5. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Evet, hemen şunu da hatta çıkarayım elimin altından. Diğer ilmek tutucuma geldim. Aynı ilmeğe girişimi yapacağım. Evet, bağladım. İlmek tutucumu çıkarıyorum. Ve sıramın sonuna kadar çakma trabzanlara aynı şekilde devam ediyorum. Evet, sıramın sonuna kadar geldim. Burada ne yapıyorum? Şu bir zincir çektiğim yer var ya, bakın. Şuraya da hatta batayım. Son ilmeğim kalmış, öyle göstereyim. Şu bir zincir çektiğim tepe noktasına batıyorum. İçerisinden ilmeğimi çıkarttım. Şu an 2 ilmeğim var. Burada kaydırma yöntemi yapacağım. Diğer ilmeğimin içinden kaydırdım. Bir zincirimi çekip ipimi kesiyorum. Dediğim gibi bu aşamada 3 renk kullanacağım ben. Siz daha kalın olsun isterseniz hani sap kısmı bu sayıyı artırabilirsiniz. Ben şimdi diğer ilmeğime ipime geçeceğim. Evet, diğer renk ipimi aldım. Hemen şu başladığım noktadan başlamak istiyorum. Hemen bakın şöyle göstereyim. Herhangi bir yerden siz de yine giriş yapabilirsiniz. Ben bitirdiğim ya da başladığım noktadan girişimi yaptım. İpimi içinden geçirdim. Etrafında bir tur dolandırdım. Bir zincirimi çektim. Şimdi şu alttaki turuncu ipim ve şu an kullanmakta olduğum bej renk ipimi, ikisini aynı anda yürüteceğim. Başımı doladım. Artık bu sırada hani şu boşluklardaki trabzan üzerindeki boşluk üzerindeki ilmekleri atlamıştık. Burada herhangi bir ilmek atlama işlemi yapmayacağım. Çünkü yeterince çantamın ağzını daralttım. Burada artık bütün ilmeklerime sırasıyla çakma trabzanımı yapacağım. Hemen nasıl yapıyorum onu da göstereyim.
başımı doladım. Hemen dibindeki ilk ilmeğimden başlıyorum. Şunları da içinden yürüterek çakma trabzanlarımı yapıyorum. Bakın şöyle göstereyim, kafanız karışmasın. Şu an ilmeğimin tepesindeyim. Altta da şu 2 tane yürütmek istediğim ipim var. Şöyle hepsini bir alarak çakma trabzanlarıma devam ediyorum. 1-2 tane daha yürüteyim. Yeterli olacaktır. Hemen şunları keselim. Bıçak demişim, makasım da iyice körelmiş. Yeni makasımı daha açmak nasip olmadı. Hemen şöyle devam ediyorum. Evet. Bütün ilmeklerime gördüğünüz gibi çakma trabzanımı yapıyorum. Şimdi son ilmeğimdeyim. Şimdi artık zincir çektiğim kısma geldim. Burada ne yapıyorum? Şöyle saç örgüsü gibi görünen yeri kendime doğru çevirdim. Başımı doladım. Artık burada her zincirime çakma trabzan yaparak devam ediyorum. Evet, görmüş olduğunuz gibi her ilmeğime bu şekilde çakma trabzanımı yapıyorum. Hemen şöyle anlatayım kısaca. Şimdi bu bütün zincire çakma trabzanı yapıyorsunuz. Burada da aynı şekilde çakma sık iğnelerimizi yapıyorum. Bu zinciri de dolduruyorum. Başladığımız noktaya geldiğimizde bitişi yine alt sıradaki gibi yapacağız. Yine tekrar amaçlı olsun diye tekrar bitirirken göstereceğim. Siz de şimdi bu sırayı bitirin. Kapatma noktasında tekrar görüşelim. Evet, şimdi ikinci sıramın son ilmeklerindeyim. Hemen şöyle son ilmeğimi de yapıyorum. Şimdi ilk bir zincir çektiğim yine alana batıp kaydırmamı yapıp ipimi kesiyorum. Üçüncü sırama başlayacağım şimdi. Onun için de yeşil tercih ettim yine. Hemen şöyle içinden geçirdim, bir tur dolandırdım. Şu iplerimi de her zamanki gibi içeriden yürüteceğim. Başımı dolandırdım. Başımı doladım. Tüm ilmeklerimin tepesine yine çakma trabzanla devam edeceğim. Bu sırada farklı yapacağınız hiçbir şey yok aslında. O yüzden hemen şöyle üstten anlatacağım ne yapacağınızı. Ondan sonra da zaten ben de çantamı bitireceğim. Bitmiş haliyle tekrar göstereceğim. Şurayı şöyle keseyim. Hemen şöyle çakma trabzanlarıma her ilmeğe devam ediyorum. Bakın şu ilmek tepelerine batıyorum yine. Kamerama bakayım hemen net mi? Evet. Şimdi bakın askı kısmına geldim. Hiçbir şey yapmadan dümdüz devam ediyorum. Eğer sapım kalın olmuş olsaydı burada ilmek kesmeler yapabilirdim. Ama sapım zaten ince olacağı için herhangi bir ilmek kesme vesaire yapmayacağım. Dümdüz tüm ilmeklerime batarak alt sırada olduğu gibi bütün ilmeklerime çakma trabzanımı yapacağım. Evet, bu kadar basit. Şimdi söyleyeyim size de. Gördüğünüz gibi başladım. Askımın saplarına çakma trabzanımı yapacağım. Çakma trabzan yaparak devam edeceğim. Diğer askı sapıma geleceğim. Başladığım noktaya kadar çakma trabzanlarımı yapacağım. Bitirirken de bir önceki sırada nasıl yaptık? Bir zincir çektiğim alana batıyorum. İlmek kaydırma yapıp bir bağlama zincir çekip ipimi kestiğimde çantamız bitmiş olacak. Ben de bu sırayı tamamlayayım. Bittiğinde görüşelim. Evet,
Ben çanta askımın 3. sırasına yaptım. İplerimi temizledim. Görmüş olduğunuz gibi çantamız hazır. Umarım detaylıca anlatabilmişimdir. Bence çok güzel oldu. Günlük kullanıma, örgü çantası olarak, ne bileyim tablet çantası olarak her alanda kullanılabileceğiniz günlük bir çanta. Yapımı da oldukça basit. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Yapanların şimdiden eline, emeğine sağlık. Çantamı beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.